Elleri kırılsın inşallah. Soylarına kıran girsin. Artuk Bey gibi bir adama bu zulüm yapılır mı ana? Bu işi yapanlar insanlıktan zerrece nasibini alamamışlar olsa gerek. Bunun intikamı yarına kalır. Lakin yanlarına kalmaz. Oğul. Oğul, Artuk Bey'in ahvali nedir? Nasıl olsun anam? Nasıl olsun? Hiçbir şey olmamış gibi vakurdur. Gözlerinin açılma ihtimali var mı? Konya'dan Alanya'ya kadar ne kadar namlı hekim varsa hepsine haber salacağım ana. Elimizden ne gelirse yapacağım. Oğul. Yarın kaleye gidecekmişsin. Onlar hata etmiş olsalar bile sen beyliğin gereği onları yüzüstü bırakamazsın. Sen bizim tek dayanağımızsın. Lakin tedbirli olasın. Dağ başından duman, yiğit başından boran eksik olmazmış anam. Bugünleri de atlatırız evelallah. Siz müsterih olasınız. Ertuğrul Bey'im. İnşallah tez vakitte o hatunu keferenin elinden kurtarırsın beyim. Yoksa daha büyük bela musallat olacaktır başımıza. Hayrola? Neymiş daha büyük bela? Emir Bahattin. Meğer İlbilgi Hatun Konya'ya onunla evlendirilmek için götürülürmüş beyim. Sırma Hatun dedi. İlbilge Hatun'un o gün ağzını bıçak açmazdı. Mevzuyu açınca da Beybolat hemen kapattı. Demek bundanmış. Sırma Hatun, Ertuğrul Bey düpedüz bize kasteder. Umuroğulları da aba altından sopa göstermek ister. Ertuğrul Bey devletimizin uç beyidir. Umuroğullarına kastı olsa hepimiz zindanda olurduk. Öyle diyorsun da Sırma Hatun. Hem beyimiz hem alplerimiz zindanda. Burada böyle bekleyemeyiz. Bu nasıl olur? Ertuğrul Bey bulalım. Hesaplayalım. Söğüt'e gidelim. Gün görmüş beylerim. Durasınız hele. Bu fitne vaktinde yangına körükle gidilmez. Hana gittim bilirsiniz. Bana teminat verildi. Edebimizle obamızda beyimizi bekleyeceğiz. Ağabeyim tez vakitte burada olacaktır. Sırma Hatun! Sırma Hatun! Beybolat Bey'imiz öldürülmüş. Ağzından çıkanı kulağın duyar mı? Ocağım yıkılaydı da bu haberi işitmez olaydım. Kanını yerde koymayalım. Gidip hesaplayalım. Hiçbir şey görüktüğü gibi değildir. Babanın katili Dragos bize bir oyun eder. Ertuğrul Bey'in bu oyunun peşine düşmüştür. Bu büyük bir oyundur. Cesaret edip bizi göğsümüzden vuramayanlar bizi kardeşlerimizle vurmak isterler. Birliğimizde kastederler. Bu bela her an o bana da sıçrayabilir. Beylerine de sahip çık. Ateş dört yanımızı sarmıştır. Beylerim! Ağabeyimin cesetini kendi gözlerinde gördün mü? Gözle görmeye ne acı Sırma Hatun. Söğüt'te bir tüccardan işittim. Han'a gittim teyit etmek için. Beni Han'a sokmadılar.
Demek öldürmüşler ki ana sokmamışlar. Onun hesabı sorulmalı. Bizden izin vermen lazım Sırma Hatun. Beylerim! Beylerim! Umur Bey kızı Sırma Hatun olarak derim ki... ...bu fitne vaktinde... ...duyduğuna da gördüğüne de imtinayla yaklaşmak gerek. Eğer bu meşhum haber doğruysa... ...Kayılar Umuroğulları'nın kim olduğunu unutmuş demektir. Bize de onlara Umuroğulları'nın kim olduğunu hatırlatmak düşer bilesiniz. Lakin... ...işin aslını astarını öğrenmemiz gerek. İmdi bu gece vaktinde pusatları kuşanıp Kayı Obası'na gidersek... ...doğruluğu tasdiklenmemiş bir haber yüzünden Ceng'in eşiğine geleceğiz. Yarın Kayı Obası'na ben gideceğim. Ertuğrul Bey'le bizzat görüşeceğim. Bu kadar hadiseden sonra yalnız gitmene izin vermeyiz. Ben Ceng'e değil soruşturmaya giderim. Lakin Alpler benden haber bekleyecekler. Eğer ağabeyimin kılına zarar gelmişse... ...dişine kan değmiş kurda dönerim ki... ...o Kayı Obası'nı yerle eksan ederim. Yok eğer bu bir fitneyse... ...bunu çıkaranların başını ezmek de boynumuzun borcudur. Sandıkların hepsini şafakta yükleyeceğiz beyim. Sandıklar önden gitsin Turgut. Kale yakınlarında buluşacağız. Sen obada kalasın Bamsı. Burada mı? Niçin beyim? Mikis haberi Dragos'a uçurduysa... ...onlar da haberi Umuroğullarına uçuracaklardır. Buralar karışsın diye. Bu yüzden obada ve Söğüt'te emniyet had safhada olsun. Biz kaledeyken emniyetle sen alakadar ol. Buyruk senindir beyim. Bu altınlar bir o yana bir bu yana gider beyim. Onlar da Moğollara yar olmak istemez demek ki. Şimdi de kanlı keferin eline vereceğiz. Dağ gibi alın teri onlara kalacak beyim. Turgut'um. Diyelim ki düşman kalenin dört bir tarafını sardı. Cenk etmekle de baş gelemeyeceksin. Ne edersin? Ölene kadar müdafaa ederim beyim. Ya sen ne edersin Bamsı? Beyim, son çare kaleden çıkar, üzerlerine akın ederim. Ya sen Abdurrahman? Ölürüm de terk etmem beyim. Beyim, ya sen ne edersin? Kalenin kapılarını açar, terk ederim Bamsı. Neden beyim? Bazı vakitler kaleyi terk etmekte fayda vardır. Kaleyi terk ettiğinde düşman içeri doluşur Turgut. Onlar kaleyi zapt ettim diye mesleğini yaşarken... ...sen kalenin etrafını kuşatır, onları içeri hapsedersin. Onlara bıraktığın kale aslında onların mezarıdır. Hem onları yok edersin, hem de kaleni onlara yar etmezsin. İşte böyle kardeşler. Akıl odur ki yarın alacağı onu bugün vereceği bire tercih eder. Hele bir Bilge Hatun'u kurtaralım. Ondan sonra o kaleden alacağımız yalnızca altınlar değil. Çok kelle olacak. Peki beyim,
Sen onlara istediklerini verince onlar İlbilge Hatun'u geri verecekler mi? Vermeyecekler Bamsı. Vermeyecekler. Onların tek derdi Bilge Hatun değildir. Onların derdi benim canımdır. O halde ne edeceğiz beyim? Anlatayım kardeşler. Anlatayım. Duydum ki yemek yemiyormuşsunuz. Odanız iştahınızı kaçırmıştır diye sizin için böyle güzel bir ziyafet hazırladım. Otur. Sizin gibi sırtlanların aşı murdar sayılır. Benim intikam açlığım var. Onu da senin leşini yere serince doyuracağım. Çok var şey. Ama bir şeyler yiyip biraz sohbet etmek yumuşatacaktır. Otur. Oturun. İşte bu hiç olmadı. Sizin için hazırladığım ziyafet sofrasına kanınızı dökmek istemiyorum. Ne zamandır böyle güzel bir kadınla yemek yememiştim. Şerefinize. Böyle güzel yüzler iştahımı açıyor. Bu yaptığın yanına kâr mı kalır sanırsın? Sen elini ateşe soktun. Onun hesabı elbet sorulacak. Ertuğrul'a senin için bazı şartlar sundum. Yarın kaleye gelip kararını verecek. Kabul etmekten başka şansı yok. Sen öyle düşün. Lakin Ertuğrul Bey'in cevabı sözle olmayacaktır. Eğer Ertuğrul cevabını başka türlü verecek olsaydı, Han da verirdi. Ama senin o hırçın ağabeyine karşı gereken cevabı kılıçla vermiş. Ne dersin sen? Tabii senin şimdi burada bunlardan nasıl haberin olsun? Ertuğrul Bey, ağabeyin Beybolat'ı bugün öldürmüş. Gerisini sen düşün. Yalan söylersin. Çatal dilli yılan. Ertuğrul Bey yapmaz öyle şey. Han da onu zindana tıktı. Sonra da öldürmüş. Zaten belliydi böyle bir şey yapacağı. Yapmaz o. Fitne sokarsın araya. Yapmaz o. Bana inanmıyorsan kendisinden öğrenirsin yarın. Alın götürün şunu. İnanmam sana. İnanmam, Ertuğrul Bey yapmaz öyle şey. Öfkeli kadın bağırtısından hiç hoşlanmam. Destur var mıdır? Buyur Hasan. Kimsin?
Kimsin? Lütfen rahatsız olma Artuk Bey. Başına gelenleri duydum da bir geçmiş olsun demek istedim. Şu dünya hanına uğramış garip bir yolcuyum ben. Namımıza fakir, adımıza Sadrettin Konevi derler. Rahatsızlık olur mu? Ne iyi ettiniz. Ben sizi karşılamaya gelecekken başımıza gelen musibetten ötürü siz bana geçmiş olsun demeye geldiniz. Şimdi halimi görürsünüz. Cemalinizi görmekten biganeyim. Yanarım da ona yanarım. Estağfurullah, takdiri ilahi. Künhünü bilemeyiz. Manası bizim boyumuzu aşar. Lakin haktan gelen baş üstünedir. Ben o kapının narına da razıyım, nuruna da. Maşallah, ne güzel teslimiyet. Lakin başımıza gelenin lütuf mu yoksa musibet mi olduğunu Yüce Allah'tan başkası bilemez. Şikayetçi değilim. Saçımın telleri kadar gözüm olsa hepsi ilahi kelimetullah'ın yoluna kurban olsun. Ancak bir hakikati bilir ve kabul ederim ki gayrı kör oldum. Bundan sonra hayatım biraz zor olacak. Bunu ancak Rabbimiz bilir Artuk Bey. Belki de zahiri olarak bir şey görmemek sizin gönül pencerenizin daha da açılmasına vesile olacaktır. Zira ilahi aşkı bulmanın en kısa yolu kapalı gözlerden geçer. Dünyanın meşgalesiyle oyalanmayan göz gönle kilitlenir. Gönül de aslına dönerek Allah'a yönelir. İlahi aşkı bulmak bizim haddimize midir? Biz boyumuzu da biliriz, hududumuzu da. İlahi aşkı biz bulmayız. O bizi bulur Artuk Bey. Aşk bizi yedirir, içirir. Aşk bizi besler. Bununla birlikte kanatlarında taşıdığı keskin bir pusatla üzerimizde ona ait olmayan ne varsa budar. Aşkın suhuleti göz kamaştırıcıdır. Lakin hakikate kör olanlar onu göremez. Aşkın kokusu miski amberdir. Lakin bahtsızlar onu koklayamaz. Ve aşkın tadı bağlı şerbettir. Nasipsizler onu tadamaz. Zira aşk bed gözle görülmez, hor kulakla duyulmaz, şom ağızla tadılmaz. Aşkın lisanı gönüldür. Aşk kalple görülür, kalple duyulur, kalple tadılır. Allah bana ilahi aşka nail olmayı, mana alemine dalmayı, onun aşkından deli divane olmayı lütfeylesin. Yürüdüğüm yol, konakladığım yer, varacağım yer beni yalnızca Rabbime götürsün inşallah. Amin Artuk Bey. Amin.
Sefahatlerimiz hazır Sırma Hatun. Alplerimiz bizimle Kaya Obası'na gelmeyecek. Sizler geleceksiniz. Ortada böyle bir mesele varken birkaç Alp'le Kaya Obası'na gitmen doğru mudur Sırma Hatun? Ben diyeceğimi dedim. Alplerimiz Kaya Obası'nın yakınlarında benden haber bekleyecek. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Hoş gördük komutan. Ertuğrul Bey'in komutan Dragos'un isteği üzerine getirdiği malzemeleri ve yiyecekleri depoya aldık efendim. Güzel. Götürün bunları. Kılıçlarınız. Buraya komutan Dragos'un misafiri olarak geldim. Pusatlarımı vermem. Buna etkimiz yok Ertuğrul Bey. O vakit komutan Dragos'a pusatlarımı vermeyeceğimi, burada olduğumu söylerim. O kılıcı vereceksin Ertuğrul Bey. Seninle bir anlaşma yapmak için geldim Dragos. İmdi askerlerine söyle rahat dursunlar. Madem sana itimat edip kalene yalnız gelen iki adamdan korkarsın... o zaman ben yanlış adamla konuşmaya gelmişim. Karşımda bir korkak varmış. Ya benimle itimat üzerine oturur konuşursun... ya da bu kaleden ikimizden birinin cesedi çıkar. Niye sana itimat edeyim? Moğolların vergisini getirip sana teslim ettim. Bundan gayrı benim sana ne kadar ihtiyacım varsa... senin de bana o kadar ihtiyacın vardır Dragos. Farkında mısın bilmem ama...
İkimiz de tabi olduğumuz devletlere isyanın eşiğindeyiz. Altınlar geldi mi komutan? Geldi efendim. Ertuğrul Bey'in getirdiği yiyecekler ve malzemeleri de depoya kaldırdık. Güzel. Cesaretini bilirdim Ertuğrul. Bileğinin gücünü de öyle. Ama buraya benimle iş konuşmak için gelecek kadar akıllı olduğunu da gördüm. Doğrusu bu dünyada güvenmek isteyeceğim tek adam sensin. Dinleyeceğim seni. Güzel, güzel. Aferin Uranos. Kendimi işitir gibi dinliyorum seni. Ertuğrul'la bizi yalnız bırakın. Kılıcı da kanında kalsın. Abdurrahman beni dışarıda bekleyesin. Buyruk senindir bey. Türkler bu işi biliyor. Gece ziyafet var. Gidiyoruz. Senin gibi bir komutan imparatoruna baş kaldırdıysa bu köhnemiş kaleye konup bu eskimiş tahta oturmak için değildir diye düşünürüm. Doğru düşünmüşsün. Söğüt'te gözün vardır. Bunu iyi bilirsin. O gözünü oyacağımı da sen iyi bilirsin Dragos. Lakin ufkunun bu kadar dar olduğunu bilmezdim. Ne Söğüt, ne de bu köhne kale seni ihya etmeyeceği gibi... ...bu topraklarda çağlayıp gürlemezsen... ...buraların durgun bir göle döneceğini bilmez misin? Bir tarafında Bizans, bir tarafında Selçuklu varken... ...bu mümbit toprakların önünde sonunda kuraklaşacağını bilmez misin? Elbette Söğüt'teki ticari gücü elimizde tutacak olursak... ...hele bunu birbirimizin kanını dökmeden yaparsak... ...sırt sırta verip düşmanlarımıza karşı dimdik ayakta durursak... ...dahası sen Bizans'ın, ben Selçuklu'nun ticaret yollarını kesip ganimetimizi arttırırsak... Çok daha fazla ganimetle ordumuzu büyütebiliriz. Ya da istersen beni burada öldürebilirsin. Gidip Söğüt'e de konarsın. Lakin ne Türk obaları ne de Selçuklu bu toprakları sana yar etmez. Benden kopardığın fidyeyle topladığın askerlerin çoğunu kaybedersin. Lakin
beni dinler de işbirliği edersen o vakit ikimiz de kazanırız. Aklından ne geçer Ertuğrul? Ganimet. Ganimet. Yalnızca ganimet Dragos. Yalnız imparatorun değil, sultanın topraklarının da ganimetleri bizim olabilir. 3-5 sandık vergiden bahsetmediğimi anlamışsındır herhalde. Peki Selçuklu ve Moğollar bizi rahat bırakacak mı? Rengini iyi verememişler. Hep soluk bunlar ana. Hatunların dalgınlığına gelmiştir kızım. Bir şey olmaz. Düzeltirler. Böyle dalgınlık mı olur ana? Kök boyasını iyi kaynatmamışlar. Pazara çıkacak mı ama bunlar? Destur var mıdır Haymana? Gel evladım. Sırma Hatun ve Umuroğulları beyleri geldi Haymana. Buyursunlar. Hayır olsun inşallah. Hoş geldin Sırma kızım. Ertuğrul Bey nerededir? Hayırdır kızım? Bu ne celal böyle? Hayrı şerri yok Haymana. Ertuğrul Bey nerededir? Laftan anlamaz mısın sen? Sana teminat vermedim mi? Bacını kurtarmaya gidecek demedim mi? İmdi İlbilge'yi kurtarmaya kaleye gitmiştir. Ertuğrul Bey ablamı Beybolak Bey'imizi öldürerek mi kurtarır? Ağabeyimi Ertuğrul Bey'in öldürdüğünü işittik. Bu doğru mudur diyesiniz. Yine bir oyun oynanır bize. Yine aramıza nifak sokmaya kalkarlar. Ertuğrul Bey böyle bir şey yapmaz. Ağabeyimi öldürmez. Ya öldürdüyse? Neden böyle bir yalan söylesinler ki? Allah'ım yardım et. Doğruyu görebilmem için sen yardım et ya Rabbim. Sen ne dersin kızım? Nereden duydun bunu? Beylerimizden biri gece haber getirdi. Söğüt pazarını tüccardan işitmiş. Onca öğüdüme, sana verdiğim teminata rağmen sen hala buna, bu habere inanırsın öyle mi?
Ertuğrul Bey bunca sıkıntının içinde lafını dinlemeyen Bey Bolat Bey'i pusudan çıkarsın. İlbilgi Hatun'u kurtarmanın peşine düşsün. Sırma Hatun kulağına ilişer fitnelerle bey çadırına hesap sormaya gelsin. O vakit deyin ağabeyim nerede? Bu habere inanmış olsaydım böyle bir başıma mı gelirdim sanırsınız? Peki. Madem inanmazsın, niye celallenirsin böyle kızım? Ha? Sen Ertuğrul Bey'in böyle bir şey yapmayacağını bilmez misin? Bilmez ana. Akıl fukara olunca dil ukala olurmuş. Ben buraya ağız dalaşı yapmaya değil, ağabeyimin akıbetini öğrenmeye geldim. Alper ve beyler benden haber beklerler. Eğer abimi görmezsem büyük bir cenk başlar. Şimdi bana diyesiniz, ağabeyim nerededir? Destur var mıdır? Gel Bamsı. Paymanım. Sırma Hatun'un neden burada olduğunu bilirim. Sırma Hatun, ne soracaksan bana sorabilirsin. O vakit diyesin Bamsı Alpbaşı. Ağabeyim nerededir? Kefere'nin oyununu bozmak için Ertuğrul Bey'im oyun etmiştir. Sırma Hatun, Bey Bolat Bey sağdır. Hem de turp gibi sapasağlamdır. Ertuğrul Bey'imle birlikte İlbilge Hatun'u kurtarmak için kaleye varmışlardır. Sırma Hatun, yaman bir cenke girerler. Şimdi bize de birbirimizi kırıp dökmek yaraşmaz. Gel şu peynirlerin pekmezin tadına bir bakalım. Söyle köpek. İlbilge Hatun nerede?